Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Nursema İlhami'den boşansın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı ve hype atmayı unutmayın. Sezon finaline artık son 2 bölüm kalmışken dizide heyecan dozu giderek yükselmeye başladı. Özellikle son bölümde yaşananların ardından herkes sezon finalinde nasıl bir kaos yaşanacağını ve hangi karakterlerin hikayesinin sona ereceğini merak etmeye başladı. Çünkü senaristler artık yavaş yavaş tüm hikayeleri sezon finaline bağlamaya başladı ve karakterler arasındaki gerilim de her geçen bölüm daha da fazla artıyor. İlk olarak Nursema ile videomuza başlayalım. Son bölümde Nursema'nın İlhami'den giderek uzaklaştığını çok net bir şekilde gördük. Özellikle Asil'in Nursema'yı düşünmesi, ona karşı olan tavrı ve Nursema'yı anlaması Nursema'nın duygularını iyice karıştırdı. Ancak Nursema her ne kadar Asil'e karşı bir şeyler hissetmeye başlasa da bunun yanlış olduğunu düşünüyor ve kendini frenlemeye çalışıyor. Fakat artık bu noktadan sonra Nursema'nın daha fazla kendisini durdurabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Nursema uzun zamandır ilk kez gerçekten anlaşıldığını hissediyor. İlhami ile evliliğinde sürekli baskılanan, kendisini anlatamayan ve giderek mutsuzlaşan Nursema'nın Asil'in yanında huzur bulması çok önemli bir detay oldu. Yeni bölümde Nursema'nın artık İlhami'den boşanma kararı alacağını düşünüyorum. Çünkü Nursema'nın duyguları artık gizlenebilecek seviyeyi geçti. Her ne kadar ikili konuşurken kendilerini tutmaya çalışsalar da gözleri her şeyi anlatıyor. Dillerine suskunluk gelse bile bakışları artık yaşananları saklayamayacak noktaya geldi. Özellikle sezon finaline yaklaşırken senaristlerin Nursema ve Asil arasında daha belirgin bir yakınlaşma yazacağını düşünüyorum. Hatta yeni bölümde ikili arasında duygusal anlamda çok güçlü sahneler görebiliriz. Çünkü artık Nursema'nın İlhami ile devam etmesi hem karakter gelişimine hem de hikayenin gidişatına ters düşmeye başladı. Asil karakterinin ise Nursema'nın üzerine gitmeden onun yanında olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Zaten Asil'i farklı yapan detay da bu oldu. Nursema'yı zorlamak yerine onu anlaması ve Nursema'nın duygularına saygı göstermesi, izleyicinin de Asil karakterine ısınmasını sağladı. Bundan dolayı sezon finali öncesinde Nursema ve Asil arasında bir aşkın başlangıcını göreceğimizi düşünüyorum. Ancak bu hikayenin nasıl etkisinin önümüzdeki sezonda ortaya çıkacağını düşünüyorum. Çünkü senaristler büyük ihtimalle yeni sezonda Nursema ve Asil ilişkisini daha detaylı işlemeye başlayacaklar. İlhami tarafına baktığımızda karakterin artık hikaye içerisinde tamamen çıkmaza girdiğini düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse İlhami dizinin harcanan karakterlerinden biri oldu. Çünkü diziye ilk katıldığı dönemde Nursema'ya iyi gelen, onu anlayan ve sakin yapısıyla dikkat çeken bir karakterdi. İzleyiciler de ilk başta İlhami'ye karşı oldukça olumlu düşünüyordu. Ancak evlilikten sonra karakterin bir anda tamamen değişmesi ve bambaşka birine dönüşmesi izleyicinin İlhami'ye olan bakışını değiştirdi. Özellikle Nursema üzerindeki baskıcı tavırları ve giderek sertleşen davranışları karakterin sonunu hazırladı. Bundan dolayı ben İlhami'nin artık dizide kalacağını düşünmüyorum. Büyük ihtimalle Nursema ile yolları tamamen ayrılacak ve İlhami bir kez daha diziden ayrılacak. Çünkü senaristler artık Nursema hikayesini farklı bir yere taşımaya hazırlanıyor gibi duruyor. Nursema'nın yıllardır yaşadığı mutsuzlukların ardından ilk kez gerçekten mutlu olabileceği bir hikayeye geçiş yapıldığını düşünüyorum. Bu yüzden de İlhami hikayesinin sezon finaline doğru tamamen biteceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim Kıvılcım ve Ömer tarafına. Son bölümde Tuncay ve Kıvılcım'ın yakınlığından rahatsız olan Ömer en sonunda gördüklerine daha fazla dayanamadı ve Kıvılcım'dan hesap sordu. Ancak burada dikkat çeken detay Kıvılcım'ın aslında Tuncay'a karşı romantik bir ilgisinin olmamasıydı. Buna rağmen Ömer'in kıskanç tavrı ve sert yaklaşımı Kıvılcım'ın Ömer'den uzaklaşmasına sebep oldu. Çünkü Kıvılcım bir kez daha sorgulanan taraf olmaktan rahatsız olmaya başladı. Yeni bölümde bu gerilimin biraz daha büyüyeceğini düşünüyorum. Özellikle Ömer'in kıskançlığı kontrol etmekte zorlanması Kıvılcım'ı daha fazla bunaltacaktır. Ancak burada izleyicilerin senaristlerden istediği şey artık Kıvılcım ve Ömer'in sürekli ayrılık yaşaması değil, aksine mutlu oldukları sahneleri görmek. Çünkü her sezon ikili üzerinden büyük krizler ve ayrılıklar izledik.
Bundan dolayı bu kez senaristlerin ters köşe yapıp ikiliyi tamamen ayırmak yerine onları yeniden yakınlaştırabileceğini düşünüyorum. Özellikle sezon finaline giderken Kıvılcım ve Ömer'in birbirlerine ne kadar değer verdiklerini yeniden fark edeceklerini düşünüyorum. Çünkü aralarındaki bağ her ne kadar kopmuş gibi görünse de aslında birbirlerinden tamamen vazgeçemiyorlar. Tuncay hikayesinin ise bu süreçte büyük bir kırılma yaratacağını düşünüyorum. Ancak Tuncay karakterinin diziye katıldığı günden beri bir türlü istenen noktaya ulaşamadığını düşünüyorum. Karakter ilk geldiğinde daha karanlık ve mafya tarafı ağır basan birisi gibi gösteriliyordu. Ancak sonrasında bir anda daha farklı bir karaktere dönüşmesi hikayenin etkisini azalttı. Bir bölüm başka bir karakter gibi davranırken sonraki bölümde tamamen farklı bir profile bürünmesi izleyicinin de karakterle bağ kurmasını zorlaştırdı. Bundan dolayı Tuncay hikayesinin çok da uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Fakat sezon finaline kalan son bölümlerde Tuncay üzerinden büyük bir olay yaşanabilir. Çünkü Kızılcık Şerbeti her sezon finalinde izleyiciyi şoke eden bir hikaye yazmayı başarıyor. Bu sezonda Kıvılcım ve Ömer tarafında yaşanacak büyük krizin Tuncay üzerinden geleceğini düşünüyorum. Özellikle sezon finalinde Tuncay'ın dahil olduğu büyük bir olay yaşanabilir ve bu olay Kıvılcım ile Ömer'i yeniden birbirine yaklaştırabilir. Ben açıkçası Tuncay'ın önümüzdeki sezon dizide devam edeceğini düşünmüyorum. Büyük ihtimalle karakter sezon finalinde yaşanacak olayların ardından hikayeye veda edecek. Çünkü karakterin hikayesi çok uzatılabilecek bir noktada değil ve senaristler de artık farklı hikayelere alan açmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Şimdi gelelim Elif ve Salkım tarafına. Son bölümde Elif ve Fatih hikayesinde yapım ekibinin geri adım attığını gördük. Açıkçası bu kararın oldukça doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü izleyicilerin büyük bölümü bu hikayeden rahatsız olmuştu ve sosyal medyada da ciddi tepkiler vardı. Senaristlerin gelen tepkileri dikkate alıp bazı sahneleri diziden çıkarması oldukça önemliydi. Ancak buna rağmen Elif hikayesinin sezon finaline doğru hiç iyi bir yere gitmediğini düşünüyorum. Çünkü Elif karakteri artık dizide tamamen kaosu büyüten bir karaktere dönüştü. Yeni bölümde Elif'in daha büyük sorunların içine gireceğini düşünüyorum. Özellikle birlikte olduğu adam üzerinden yaşanacak gelişmelerin Elif'in hayatını tamamen değiştireceğini düşünüyorum. Ben Elif'in sezon finaline doğru hamilelik hikayesiyle büyük bir krizin merkezine oturacağını düşünüyorum. Özellikle aile içerisinde yaşanacak büyük şokun Elif üzerinden geleceğine inanıyorum. Çünkü senaristler sezon finaline giderken tüm hikayeleri yavaş yavaş aynı noktada toplamaya başladı. Elif hikayesi de büyük ihtimalle bu kaosun merkezinde olacak. Salkım tarafına baktığımızda ise artık hikayenin sona yaklaştığını düşünüyorum. Çünkü Salkım'ın hikayesi bir süredir aynı yerde dönmeye başladı ve karakterin dizideki etkisi de giderek azaldı. Bundan dolayı ben Salkım'ın yaşanan olaylara daha fazla dayanamayacağını ve sezon finalinde Elif'le beraber diziye veda edeceğini düşünüyorum. Ancak bazı iddialar Salkım hikayesinin önümüzdeki sezonun ilk bölümlerinde de devam edeceğini söylüyor. Yine de ben senaristlerin artık yeni sezonda farklı ilişkilere ve yeni hikayelere ağırlık vereceğini düşünüyorum. Özellikle Abdullah ve Asude arasında başlayacak hikayenin yeni sezonda önemli bir yer kaplayacağını düşünüyorum. Bundan dolayı sezon finalinde Salkım ve ailesinin vedasını görme ihtimalimiz oldukça yüksek.